Hepinize selamlar. Son bölümle, 4. bölümle karşınızdayım. Bu bölümde Kuromili toka öreceğiz. Şöyle çıt çıtlı. Arkasında keçe var. Keçeyi tokaya diktim. Çantamız da bu şekilde. Şöyle. Şimdi örmeye geçelim. Keyifli örgüler. Önce tokayı öreceğiz. Mor iple öreceğim. 2.20 milimlik iple, tığ ile öreceğim. Salopeti ördüğümüz numara tığ ile örüyoruz. 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkinci zincire batarak başlıyorum örmeye sık iğnelerimi. 1, 10 sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ördüm. Şu son zincirime 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, üçüncüyü şöyle karşıya geçerek öreceğim. 3. Zincirin şu tarafına 9 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradaki son zincirime arttırma yapıyorum. İlmek sayım 24 oldu. İlk ilmeğimi arttırmayla başlıyorum. Yeni sıraya bir arttırma yaptım. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ilmeğim kaldı. İkisine de arttırma yapacağım. 1, 2 tane arttırma yaptım. 30 sık iğnem oldu. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum 3 defa. Bir sık iğne, bir arttırma,
sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. 3 kere arttırma yaptım. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir sık iğne, bir arttırmayı 2 kere öreceğim. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere daha, bir sık iğne, bir arttırma. İlmek sayım 36 oldu. Bir sıra 36 sık iğneyi örelim. 36 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çekeceğim. İpimi kesiyorum. Kulakları yapacağız şimdi. İpimi nereden geçireceğimi göstereyim. Şurada biz arttırma yapmıştık şurada. Görüyorsanız aynı ilmeğe 2 kere batmıştık. Oraya şöyle onun bir üst sırasına, şu arttırma yaptığım ilmeğin bir üst sırasından şuradan ipimi geçireceğim. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3. Aynı ilmeğe 3 sık iğne ördüm. 1 2 zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 3 sık iğne ördüğüm şu ilmeğin içine ikili trabzan öreceğim. Şöyle biraz uzatıyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane de üçlü trabzan öreceğim. Tığıma 2 tane ip doladım. Yine aynı ilmeğe batıyorum şuraya. Hep aynı ilmeğe batıyoruz. Tığımın üzerindeki iplerden önce ikisine, sonra diğer ikisine, sonra diğer ikisini tığdan çıkardım. Üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki 2 ipi alıp sık iğne örüyorum. Şurada tomurcuk oluşturduk. Tekrar göstereyim. Zincir çektim. Şurada üçlü trabzanla ikili trabzandan gelen ipleri alıyorum. Sık iğne örüyorum. Tekrar şu aynı ilmeğe ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. 1 2 3. Yine aynı ilmeğe bu sefer kaydırma yapıyorum. Yani bu şekilde oluyor kulağımız. İpimi keseceğim. Aynısını şuraya da yapacağız. Yerini göstereyim size. Diğer kulağı nereye, hangi ilmeği yapacağımızı göstereyim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekten geçireceğim ipimi. Yani 2 kulak arasında 11 sık iğne olacak. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Şimdi 2
zincir çekiyorum. 1, 2. Geri dönüyorum. Şu 3 sık iğne ördüğüm ilmeğe tekrar batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Tığımın üzerine 2 kere ip doluyorum. Aynı ilmeğe üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Aynı ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı ilmeğe kaydırma yapıyorum. İpimi kesiyorum. Kulaklarımızı bitirdik. Şu iplerimizi gizleyelim. Örmesi daha kolay olsun. İpleri gizledim ben. Şu ek yeri şöyle yan taraftaydı. 3-4 sık iğne daha örüp şöyle alt tarafa indirdim. Burada gizledim. Böyle daha bir bütünlük oldu gibi. Şimdi yüzünü yapacağız. Yüzü için beyaz ip alıyorum. Tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. İkinci zincirden sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu son zincire 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, üçüncüyü karşıya geçiyorum. 3 sık iğne ördüm. Zincirlerimin üzerine 7 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu son zincirimin içine çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. İlmek sayım 20 oldu. İlk ilmeğime arttırma yapacağım. Yedi sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane arttırma yapacağım. 1, 2. Aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne bir de tekli trabzan örüyorum. Bir sık iğne, aynı ilmeğe bir tane de tekli trabzan ördüm. Şimdi ikili trabzan örüyorum. Yanındaki ilmeğe tekli trabzan örüyorum. Yanındaki ilmeğe sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Sık iğne örüyorum. Tekli trabzan örüyorum. İkili trabzan örüyorum. Aynı ilmeğe bir tekli trabzan, bir de sık iğne örüyorum. Şu son ilmeğime de arttırma yapıyorum. İlmek sayım
26 oldu. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Dikeceğiz çünkü. Şu parçanın üzerine dikeceğiz. Şöyle. İsterseniz bunu da şöyle şuraya getirebilirsiniz. Şu ek yerine. Yani 2-3 sık iğne daha örebilirsiniz. Şimdi gözünü işleyeceğiz. O yüzden siyah ipimi alıp geliyorum. Gözleri işleyeceğiz. Ben ipimin tek katını kullanacağım şöyle. Göz için. Şuradan ipimi geçireceğim. İlk sıranın ortasından. Şöyle. Şurası da tam ortası. Ondan da bir ilmek sağa kayarak. Şurada biraz ip bırakacağım. Şimdi bir ilmek yukarıya ve bir ilmek sağa kayıyorum. Şöyle. Ve bir ilmek aşağıya iniyorum. Şuraya batıyorum. Sonrakini de arada 4 ilmek bırakarak yapacağım. Sonraki gözü. Şöyle olacak. Yine bir ilmek yukarıya, bir ilmek sola kayıyorum. Bir ilmek aşağıya iniyorum. Bu şekilde yaptım. Ortalamaya çalıştım. Bir yamukluk varsa düzeltiriz sonra. Nasıl işleneceğini gösterdim. Ağzı da bu siyah iple yapacağım için ağzı ortalayacağız. Şöyle gözden bir ilmek aşağı ineceğim. Şu bir ilmeğe yapacağım. Şöyle ipimi geçiriyorum. Şöyle gülen yüz ifadesi vereceğim ben. O yüzden biraz burada pay bırakarak bağlayacağım bunları. İsterseniz burayı yapıştırabilirsiniz. Şöyleyken. Bunları bağlayacağım. Düğüm atacağım. Sıkmadan atıyorum. Şöyle. 2-3 kere düğüm atalım. Şimdi burnu yapacağız. Pembe bir ip aldım. İpin 2 katını kullanıyorum. Ağızdan bir üst sıraya çıkıyorum. Yine bir ilmek kullanacağım. Ama şu ilmeği kullandığımda biraz sağa kaymış gibi oluyor. O yüzden şu ilmekten bundan da yarım aldım. Yani aslında ağızla burnu hizalayalım. Yani ortalayalım. Ona göre işleyelim burnu. Şöyle karşılıklı batacağım. Yüzümüzü bitirdik. Şöyle dikeceğiz. Şu şekilde. Böyle dikeceğiz şu iple. Dikelim. Ya da yapıştırabilirsiniz. Şimdi bir de şuraya kafatası örelim. Pembe iple öreceğim. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne örelim. 1 2 3
Şuraya kaydırma yapalım ilk ilmeğe. Şöyle kaydırmamızı yaptık. Siyah ipimizle şöyle göstereyim. Şöyle göz yapalım. Şu şekilde. Bunu böyle ipimizi uzun keseceğiz. Bunu şuraya şöyle şu şekilde dikelim ya da yapıştıralım. Ördüğümüz tokayı şöyle çıt çıt tokaya şöyle yerleştireceğiz. Bu 5 santimlik bir toka. Eski tokalardan üzerindeki figürleri çıkardım. Şimdi kullanacağım. Keçe alıyorum. Bende mor keçe yoktu. O yüzden siyah keçe kullanacağım. Kuromili siyah ve mor ağırlıklı olduğu için uyumlu olur diye düşündüm. Sizde mor varsa o daha iyi olur. Şöyle biraz altta, üstte, yanlarda pay bırakacak şekilde şöyle keseceğim. Yine yukarıdan biraz pay bırakacağım. Biraz kesiyorum. Şimdi şu uç kısmını tokanın buradan geçiriyorum. Biz bunu böyle dikeceğiz buraya. O yüzden şöyle biraz dikme payı bırakacağım. Dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Şöyle. Böyle yapıştırabilirsiniz, dikebilirsiniz. Ben şimdi bir keçeden alacağım, bir tokadan alacağım, bir keçeden alacağım, bir tokadan alacağım, dikeceğim. Dikerken şöyle tokayı biraz şöyle esnetelim. İpimin tek katını aldım. Şimdi bir tokadan alıyorum. Düğüm attım. Bir de keçeden alıyorum. Bir tokadan alıyorum. Bir keçeden alıyorum. Bu şekilde dikeceğim. Şöyle. Yapıştırırsınız. Buna gerek kalmayacak zaten. Tokayı bitirdim. Şöyle. Şimdi çantamızı yapmaya geçebiliriz. Şimdi çantayı öreceğiz. Çantayı siyah ip ile öreceğiz. Ama ilmekler siyah ipte belli olmadığı için ben şöyle açık renkli bir ip ile öreceğim. Tığ olarak da 2.20 milimlik tığ kullanacağım. Önce çantanın şu gövde kısmını öreceğiz.
Ben açık renkli örüyorum ama siz siyah ipli renkli öreceksiniz. Çantamız siyah olacak. Önce zincirle başlayacağız. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci zincirime 1, 2. İkinci zincirimin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Aynı zincirin içine 3 sık iğne ördüm. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu son zincirimin içine 6 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, dönerek örüyorum. 4, 5, 6. Aynı zincirin içine 6 sık iğne ördüm. Son zincirimize. Şimdi sık iğnelerimi öreceğim. 7 tane sık iğne öreceğiz. Şu bizim ilk sık zincirimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son zincirimi 7. sık iğnemi ördüm. Şimdi şu başta 3 sık iğne örmüştük. İlk ilmeğim, ilk zincirimize. Onun içine 3 sık iğne daha örüyorum. 1, 2, 3. Niye böyle yaptık? Çünkü şuradaki zincirin içine 6 sık iğne örmüştük. Bunu da 6 sık iğneye tamamlamak için ilk sırada ördüğümüz 3 sık iğnelik zincirin içine 3 sık iğne daha ördük. Şimdi ilmek sayımız 26 oldu. Yeni sırayı arttırmayla başlayacağım. İlk ilmeğime arttırma yapıyorum. 11 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 tane arttırma yapacağım. 1, 2 tane arttırma yaptım. Yine 11 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane arttırma yapıyorum. İlmek sayım 30 oldu. 30 sık iğneyi artık düz bir şekilde öreceğiz. 8 sıra boyunca 30 sık iğneyi örelim. Şu kısmı öreceğiz şimdi. 30 sık iğneyi 8 sıra boyunca ördüm. Şöyle bir tane daha örelim sık iğne. Yan tarafa gelsin. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Şimdi kulakları öreceğiz. Şöyle 2 tane olacak. Ben bir tanesini öreceğim. Sihirli halka yapacağım. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3,
alt. Kısa ipi çektim. 3 tane azaltma yapacağım. Ve ilmek sayım 3 olacak. 1 2 3 azaltma yaptım. İlmek sayım 3 oldu. Şöyle dışarıya çıkaralım ilmeklerimizi. Bu kısım biraz zor, sonra kolay olacak. Şimdi her bir ilmeğe arttırma yapacağım. İşaretleyici ipim burada. Şöyle. Arttırma yapıyorum. 1 2 3 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 6 oldu. Şu sihirli halkadan gelen ipi keselim. İki sık iğne bir arttırma yapalım. İşaretleyici ipim burada. 1 2 sık iğne bir arttırma. Bir kere daha 2 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 sık iğne bir arttırma. İlmek sayım 8 oldu. 3 sık iğne bir arttırma yapacağım 2 kere. 1 2 3 sık iğne bir arttırma. Bir kere daha. 1 2 3 sık iğne bir arttırma. İlmek sayım 10 oldu. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir kere daha 4 sık iğne bir arttırmayı öreceğim. Bir, iki, üç, 4. Arttırma yapıyorum. İlmek sayım 12 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir kere daha 5 sık iğne bir arttırmayı öreceğim. 1 2 3 4 5 sık iğne bir arttırma. İlmek sayım 14 oldu. Artık azaltacağız. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Şimdi 3 sık iğne bir azaltma yapacağım 2 kere. 1 2 3 sık iğne bir azaltma. Bir kere daha 3 sık iğne bir azaltma. 1 2 3 sık iğne bir azaltma. 2 kere 3 sık iğne bir azaltma yapıyorum. Başta 2 sık iğne, sonda da 2 sık iğne örüyorum. Başta 2 sık iğne ördüm. 3 sık iğne bir azaltma yaptım 2 kere. Sıranın sonunda da 2 sık iğne ördüm. 12 sık iğnem var. 6 tane azaltma yapacağım. İlmek sayımı 6'ya düşüreceğim. 1 2
2 3 4 5 ve 6. İlmek sayım 6 oldu. Şimdi ağzını kapatacağım. Şöyle. Karşılıklı 3 sık iğne öreceğim. Şu son battığım, şuradaki son battığım ilmeğe tekrar batıyorum. Sonuncu ilmeğime. Karşıya batıyorum. Şöyle bir sık iğne ördüm. Önümdeki ilmeğe batıyorum. Karşıya batıyorum. 2 sık iğne ördüm. Önümdeki ilmeğe batıyorum. Karşıya batıyorum. 3 sık iğne ördüm. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Dikeceğim çünkü çantaya. Nasıl dikeceğimi göstereceğim. Şöyle yapacağım. Şu şöyle arkada kalsın. Ben bunu şu çantanın ön kısmı olacak. İç tarafından şöyle dikiyorum. Nasıl dikeceğimi göstereyim. Bu ipi şuraya geçiriyorum. Şöyle. Sonra da bir çantadan alıyorum. Bir kulaktan alıyorum. 3 ilmek. Şöyle 3 ilmeğe dikiyorum. Göstereyim. Şöyle diktim. Şimdi dikmeyeceğim. Bundan bir tane daha öreceğiz. Böyle şurada 3 ilmek, şurada 3 ilmek kullanarak dikeceğiz. Şimdi yüzünü yapacağız. Beyaz ipimi alıyorum. Yüzünü yapmaya başlayalım. 11 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 sık iğne örüyorum. İkinci zincirden başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane zincirim kaldı. Onun içine 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, üçüncüyü şöyle karşıya geçerek örüyorum. Zincirlerimin bu tarafına 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son zincirimin içine arttırma yapıyorum. İlmek sayım 22 oldu. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane tekli trabzan örüyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yine tekli trabzan örüyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir tane tekli trabzan örüyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane tekli trabzan örüyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Ve ipimi uzun kesiyorum. Bunu da dikeceğim çantaya. Şimdi şöyle şuralara gözleri yapacağız. Siyah ipin tek katıyla göz işleyeceğiz. Şöyle çarpı yapacağım önce. Sonra çerçeve yapacağım.
Şöyle. Şimdi şu beyazlıkları kapatacağız. O yüzden şöyle siyah iplerin altından iğnemi geçireceğim. Şöyle karşılıklı iplerden geçiriyorum ki beyazlıklar kapansın. Rastgele yani. Şimdi kirpik yapalım. Kirpiği de şöyle şu köşeye batıyorum. Bir tane daha kirpik yapacağım. Onu da şöyle biraz şöyle aşağıya batıyorum. İkinci kirpiğimi de yaptım. Diğer gözümü de bu şekilde işleyeceğim. Burnu ve ağzı, burnu şöyle ortaya, ağzı da şuraya şöyle. Aynı tokada olduğu gibi işleyeceğiz. Sonra yüzümüzü bitireceğiz. Bu şekilde olacak. Bunu dikerken şu kenarlara batarak dikmeyelim, şuralara. Çünkü ağzımız olacağı için o kapanır. Ben şöyle yaptım. Bir alttan aldım şöyle. Bir yani bu dipten değil de şu alttan, iç taraftan alarak çantadan ve yüzden alt taraflardan alarak diktim. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Yüzü tamamlayalım. Daha sonra fiyonkları ve kafatası kalacak. Fiyonk öreceğiz. Mor iple örüyoruz. Sihirli halka yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Halkanın içine 2 tane tekli trabzan örüyorum. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum. Halkanın içine kaydırma yapıyorum. Bu işlemi bir kere daha tekrarlayacağım. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 tane 1, 2 tekli trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Halkanın içine kaydırma yapıyorum. Halkamı kapattım. Şu ipi biraz uzun keseceğim. Şu ipi şöyle ortaya getirelim biraz. Sonra sarmaya başlayacağız. Şöyle saracağız. Fiyonkumuzu oluşturuyoruz. 2-3 kere sardım. Bundan bir tane daha yapacağız. Şöyle bunu diktiğimizi farz edelim. Bunu da şöyle şuralara dikeceğiz ya da yapıştıralım. Bundan bir tane daha örelim. Kafatasını da aynı tokada ördüğümüz gibi yapıyoruz. Nasıl yapmıştık? Ben ekrana yine yazacağım. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne örmüştük. Sonra da siyah iple şöyle çizgiler yapmıştık. Göz yapmıştık. Tokadaki
aynı kafatasını öreceğiz buraya da. Bir de askı yapalım. Onu da göstereyim. Şimdi şu ip arkada kalacak demiştim. Zincir için şöyle tam köşeden ipimi geçireceğim. Ben 70 tane zincir çekeceğim. Siz bebeğin kafasından geçirin askıyı. Büyük gelirse 70 zinciri azaltın, küçük gelirse de arttırın. Benim bebeğimin kafasına göre 70 zincir yeterli oldu. Şimdi 70 zinciri çekiyorum. 70 zinciri çektim. Zincirlerin düz yüzü şöyle bana bakacak şekilde. Tığımı yine köşeden, iç taraftan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum, bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bitiriyorum. Şunları da dediğim gibi dikiyoruz. Buraya kafatasını aynı tokada olduğu gibi örüyoruz. Şöyle kulakları da dikiyoruz. Çantamızın son hali bu şekilde oluyor. Böyle. Bir bebeğin daha sonuna geldik. Siyahi bebeği kuromili tokası ve kuromili çantasıyla ördük, bitirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka oyuncak yapımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.